Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel, orta kalınlıkta bir ipim var. Bununla harika bir model başlayacağız. İpime uygun kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve farklı bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Arka yüzünde bir sıra düz ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Bu model için ilmek sayısı 8 ve 8'in katları artı 3 olması gerekiyor. Ben şöyle 2 model üzerinden anlatacağım. En sonuna 3 ilmek ekledim. Lastik de yapmadım ben ama bu model lastik istiyor arkadaşlar. Ben sadece arka yüzünde bir sıra düz örerek modeli başlıyorum. İstediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bu model 14 sıradan oluşuyor. Şimdi birinci sıra ön yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz. Evet, şöyle sıramızı tamamlayalım. Kenar ilmeğimi de yine düz örerek sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bu modelde arka yüzünde farklı bir işlem yapmayacağız. Bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. Evet, ilmeklerimizi ters örerek sıramızı tamamlayalım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek düz. Bakın şöyle 4 ilmek düz ördüm. 1 ilmek ters. Sıra başında 4 düz, ortalarda şimdi 7 düz öreceğiz. Bir tersten sonra 7 düz ilmek örüyorum. Tabii siz birkaç model üzerinden yaptığınız için şöyle ortadakilerin hepsini 7 düz bir ters olarak devam edeceğiz. Ben 2 model üzerinden anlattığım için ortaya bir tane denk geldi. 2, 4, 5, 6 ve 7 ilmek düzden sonra bir ters ilmek. Bakın şöyle. Sıra sonunda yine 4 düz ilmekle sıramı tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Dördüncü sıra arka yüzünde kenar ilmeğinden sonra yine bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Sıramı tamamladım. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra şimdi burada 3 düz öreceğiz. Birer tane düzlerimiz eksilecek. Bakın bir öncekinde 4 düz, şimdi 3 düz. Geldim buradaki ters ilmeğe. Bir sağındakini bir solundakini şimdi ters örüyorum. Bir ters ilmek ördüm. 3 düz ilmekten sonra buradaki ilmeğimi de düz örüyorum bir sonrakini. Daha sonra tekrar bir ters. Şöyle bakın. Arada 5 düz ilmek, ortalarda 5 düz ilmeğimiz olacak. Ters ilmeğin bir öncekini ters ördüm. Sıradaki ilmeğimi düz, bir sonrakini yine ters örerek devam ediyorum. Sıra sonunda 3 düz ilmeğimiz. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. 5. sıramızı tamamladık. 6. sıra arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz ilmek. 1, 2 düz ilmek.
Sıradaki ilmeğimi ters. Bakın. Ortada 3 düz. Şöyle bir V oluşturuyoruz. Tekrar bir ters. 7. sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra 2 düz, 1 ters, 3 düz, 1 ters. Burada ortada yine 3 düz, 2, 3 düzden sonra bakın bu tersin bir önceki ilmeğimizi yine ters örüyoruz. Devamında 3 düz, 1 ters, 2 düz sıra sonunda. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. 8. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Dokuzuncu sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra şimdi burada bir düzümüz kaldı. Bir düz ilmek ördüm. Bir sonrakini ters ördüm. Devamında 5 düz ilmek örelim. Bakın şu V'nin ortasında 5 düz ilmeğimiz oluştu. Bir sonrakini yine ters örüyorum. Şöyle V'yi oluşturuyoruz. Daha sonra bir düz kaldı. Ortada yine bir ters. 5 düz. 5 düzden sonra sıra sonunda bir ters, bir düz. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Onuncu sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi yine ters örerek devam ediyorum. 11. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek ördüm. Buradaki düz ilmeklerimizi bitirdik bakın. Bir ters ilmekten sonra 7 düz ilmeğimiz oluşuyor. Bu V olan şöyle V'mizin ortasındaki ilmeklerimiz 7 tane oldu şimdi. 7 düzden sonra burada kalan bir tek düzümüz var. Bunu da ters örüyoruz. Bir ters. Ondan sonra tekrar 7 düz. Ortalarda bu şekilde. Bir ters, 7 düz, bir ters, bir 7 düz. Ondan sonra sıra sonunda kalan tek ilmeğimi de yani düz olan ilmeğimi de ters ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm düz olarak. 12. sıra arka yüzüne geçtim. Yine kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Arka yüzünde yani her sırada yaptığımız işlem bu. 13. sıra ön yüzüne geçtim. Şöyle bakın V'lerimiz oluştu. 13. sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Şu V'nin ortasındaki 3 ilmeğe geldim. Bakın burada tam ortasına denk gelen 3 ilmek. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra bu ortadaki ilmeğimi öne aldım. 3 ilmek üzerinden çalışacağım. Burada ortadakini öne aldım. Şu şekilde taktım. Daha sonra bu 3 ilmeğimi düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamında yine bir artırma yaptım. Ortadaki 3 düz ilmeği kestim. Tek ilmek çıkardım. Sağında ve solunda artırma yaptık burada. Devamında 1, 2, 3, 4 ve
5 ilmek düz ördüm. Tekrar diğer V'nin ortasındaki 3 ilmeğe geldim. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra şu ikinci ilmeğim, yani ortadaki olan ilmeğimi öne aldım. 3 ilmeğimi toplayarak kestim. Burada tek ilmek çıkardım. Devamında tekrar bir artırma yaptım. Sıra sonunda 3 düz ilmek. Ortada 5 düz ilmeğimiz vardı. Sıra sonunda ve sıra başında 3 düz ilmekle sıramızı tamamladık. 14. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi yine ters örüyorum. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Modelimiz 14 sıradan oluşuyor. Hep bu 14 sıranın tekrarını yaparak modeli tekrar kuracağız. Modelde kaydırma yok. Aynı şekilde yine başlayacağız. Evet, sıramızı tamamladık. Kenar ilmeğimi ben düz örüyorum. Evet. Bakın model böyle ilerleyecek. Şu şekilde ikinci kez modeli kurarken şurada yine birinci sırada ne yaptıysak aynısını yaparak modeli tekrar kuracağız. Bir daha kurmama gerek yok. Videoyu fazla uzatmayayım. Anlaşılmayan yer olduysa tekrar baştan izleyerek ikinci modeli de kurabilirsiniz aynı şekilde. Bir de şöyle bir parça yaptım. Modelin ilerlemiş hali de bu şekilde olacak. Bakın burada 2 kez kurdum modeli. Aynı birinci model kurulumunda ne yaptıysam ikinci de aynısını yaparak ikinci modeli kurdum burada. Model böyle devam ediyor. Burada bir sıra haroşa lastik yapmıştım. Yani bir sıra ters örmüştüm. Arka yüzünde pardon düz örmüştüm. Ön yüzünde ters oluştu. Burada da tekstil tipi lastik kullandım. Bu modelde istediğiniz lastiği kullanabilirsiniz. Model lastik istiyor. Yoksa kıvrılma olur. Şöyle model gayet güzel, farklı bir model. Modelin arka yüzü de şu şekilde. Bakın şöyle. Bu modeli her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, süveter, bebek battaniyesi, atkı, bere, yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde hepsinde kullanabileceğiniz gayet güzel ve kullanışlı, yapımı da oldukça kolay modellerden. Bu modeli siz de nelerde kullanacaksınız? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.